Oyun bir. Heyecanlı mı be? Ben senaryo okuyordum. Burada buldum. Çok iyi. Çekiyoruz hemen. Her şey. Yapma. Yapma. Teşekkür ederim Allah'ım. Herkese merhaba. Kaldığın Yerden Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Netflix Türkiye ekibinden Ekin Gabay. Bu bölümün moderatörü benim. Ve bundan daha önemlisi yanımda çok sevgili Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz bugün bizimle olduğunuz için. Bizim için Teşekkür keyif. ederiz. 11 Şubat'ta en yeni Netflix filmimiz Aşk Taktikleri platformda yerini aldı. Öncelikle ikinizi de çok tebrik etmek istiyorum. Gerçekten muhteşem bir film çıktı. Ya benim yanlı olduğum söylenilebilir ama kesinlikle çok büyük bir fanı olduğumu söylemem gerekiyor. Süper. O yüzden bu bölümde diyorum ki bir en başa dönelim. Tamam. Aşk Taktiklerinin en başına dönelim. Ve şeyle başlamak istiyorum. Senaryoyu okudunuz, tamamladınız. Ne hissettiniz ve ne hayal ettiniz ve ilk kimi aradınız? Şükrü'yle tanışmıyordum. Şükrü'yü arayamadım. Ama ben okuduğumda uzun zamandır Türkiye'de yani 30 yaş romantik komedisi pek izleyemiyorduk ve bir de üzerine işin içine moda girdiğinde tabii ki çok izlemeye değer bir şey olacağından emin olmuştum. Bir de çok fazla tanıdık şeyler buldum senaryoda. Çünkü hemen hemen herkes taktik yapıyordur diye düşünüyorum. O yüzden birçok taktiğin içinde bulunduğu bir film. O yüzden hiç aslında heyecanı bitmiyor. Çok sürükleyici bana göre. Ve çok eğlendim, çok güldüm. Sonu da beni gerçekten çok mutlu etti. Çok heyecanlandığım için de ben tabii ki bana işimi gönderen menajerime geri aradım okuduktan sonra. Bu şekilde yola başladık. Şükrü sen? Ya ben de çok heyecanlandım. Dediği gibi Demet'le tanışmıyorduk henüz. Ama tabii uzaktan takip ediyorum, çok beğeniyorum. Ve hani böyle bir şey olsa kimle oynamak istersin? Hani tanımama rağmen Demet'le oynamayı çok isterdim. Bir de Demet olunca böyle benim için ekstra bir heyecan ve coşku kaynağı oldu. Ben arkadaşlarımı aradım. Bir de senaryo yani karakter böyle her duyguyu yaşıyor. Biraz da böyle İkimizin de kendimiz böyle salacağı ve böyle dilediğince oynayabileceği çok oyuncaklı bir roldü. O yüzden bir oyuncu olarak da aslında böyle bir oh çektim böyle okuduğum zaman. Bir de şimdi çok güzel taktikler var orada. Şimdi bazen okuyorum ya bunu da yapma diyorum kendi karakterime. Karşıdaki karakter bunu da yapma diye hani böyle benim dilimden onu böyle hafiften yargılıyor falan. Onlar da çok hoşuma gitti. Okurken de sürprizliydi aslında benim için. Dediği gibi finali de çok tatlı. Yani hiç kimse herhalde romantik komedilerde hani klişe olmaması adına taktikleri bu kadar yoğun bir şekilde kullanmayı belki tercih etmez ama bu film tam da bunun üzerine. O yüzden aklınıza gelebilecek çoğu taktik bu filmde var. Fakat geçen sefer bir röportajda bunu söylemiştim. Aslında farklı olan şey ne? Bu taktikleri gördüğünde ne hissettin filmde? Ben böyle göründüğümüzü gerçekten bilmiyordum. Gerçekten korkunç duruma. Evet doğru. O yüzden ben de çok etkilendim. Tabii ki Şükrü'yle oynamak benim için müthiş bir deneyimdi. Yani Benim için öyle seninle oynamak. Çok teşekkür ediyorum Şükrü. Gerçekten hem çok disiplinli hem de çok eğlenceli. Tabii ki partnerinle de bir uyum yakaladıktan sonra bu tür özellikle filmler, bu tarz romantik komediler gerçekten o zaman daha fazla işliyor. Daha da hissettiriyor diye düşünüyorum. Bakalım. Klişe kısmına da kesinlikle katılıyorum. Yani klişeyi cool yapan bir film olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Yani o kadar peş peşe klişe izliyorsun ve diyorsun ki bu film çok cool oldu. Hepimizin öğreneceği yani. çok şeyler var Kesinlikle. o taktiklerin dozajı için. Evet kesinlikle. Lütfen. Daha önce rom-com'ların zaten tecrüben ortada. Acaba Hayatım bununla geçti diyebilirim. Evet aynen öyle. Sence bu filmde o sana yardım etti mi Aslı'yı oynayabilmen? Aslında şöyle tabii ki avantajları oldu. Çünkü yani romantik komedinin ritmi kolay bir ritim değildir aslında. Tabii ki televizyon dizi sürelerini falan katarak da bunu söylüyorum. Belki de çok light görünüyor ya iş hani tarz olarak. Ama onu oynuyor olmak aslında daha zor gibi hissettim. Yani bu zamana kadar tüm tecrübemi alıp bu filme geldiğimde bana aslında dezavantajı olabileceğini de gördüm. Çünkü ne olursa olsun bu 30 yaş komedisi olacaktı ve ben bu zamana kadar öyle bir 30 yaş romantik komedisi yapmamıştım. O yüzden öğrendiklerimi ve yaptıklarımı unutmak üzerine
tam tersi bir yolculuğa başladım. Çünkü ayakları yere sağlam bassın istiyorum. Çünkü başı belli, sonu belli işin. O yüzden daha çok kendimi tuttum. Ama tamamen timing, zamanlama olarak çok işime yaradığını da düşünüyorum. Bilmiyorum, sen beğendiysen eğer çok mutlu olurum. Ben diğerlerini de beğendim. Teşekkür ederim. Rom-com'un fanıyız diyebilirim buradan. Peki bu filmin enerjisi ve sıcaklığı yani hepimize o kadar geçti ki izleyici olarak. Ben şeyi merak ediyorum. Çekimler nasıl geçti? Çok güzel. Yani şeyi de yani en merak ettiğim ve gülmekten çekemediğiniz bir sahne oldu mu? Mesela özellikle o spoiler da vermek istemiyorum ama o balon sahnesini izlerken ben dayanamayacağım. Yani gülmeden çekmek mümkün değil gibiydi. Ya balon sahnesiyle ilgili bizim inanılmaz bir hikayemiz var. Evet, bunu tabii ki paylaşacağız ve sadece burada paylaşacağız. Tamam. Çünkü bugünü bekledik. Yani anlatmamak için çok zor tuttum kendimi başka yerlerde ama söz verdik çünkü birbirimize. Evet. Yani şöyle söyleyebilirim. Tabii ki Temmuz sıcağında çalışıyor olmak pek kolay değil. Set kamera arkası ekibim beni şu an destekliyordur diye düşünüyorum. Ama ona rağmen çok eğlendiğimiz doğru ve gerçekten çok güldük. Daha çok Kapadokya sahnelerinde tabii artık hem son haftamızda hem herkes birbirine çok alışmıştı. Oralarda bir kendimizi kaybettiğimiz anlar oldu. Özellikle balon sahnesi. Benim için aslında komik bir sahne değil o ama çünkü ben ilk defa balona bindim ve çok korktum. Yani gerçekten çok korktum. Ve oradaki çekim süremiz de çok özgür değildik. Yani iyi bir resim yakalayabilmek için 30-40 dakikada çekmemiz gerekiyordu o sahneyi. O yüzden hata yapma şansımız yok sayılabilecek kadar azdı. Ve çok küçük bir ekip yukarı çıkabildik. Ve hata yapmama gayretim. Ama çok korkuyorum. İçimde müthiş bir paniğim. O yüzden yani Şükrü bence daha fazla eğlenip gülmüştür. Çünkü ben çığlık çığlağıydım. Senaryonun yani yazılanın 10 katı daha fazla çığlık atıp daha fazla bayılıp ayıldım. Oradaki hikayeye gelirsek de bizim stylistimiz ama aynı zamanda da benim de çok yakın arkadaşım Rutkay. O bana sahnede takmam için çok güzel, çok pahalı diyebilirsin tabii ki de. Öyle bir saat verdi. Bunu tak dedi. Fakat benim çırpınışlarım da yani yükseklik korkusu yüzünden olacağı için emin misin dedim. Lütfen dedi. Rahatına bak çünkü çok güzel duracak dedi. Okey dedim. Sonra yukarı çıktık. Biz birkaç işte yakınlarımız çekildi. Sonra ikililere geçerken ben böyle bırak beni bırak indirin beni diye bağırırken tabii ki sahnenin içinde ben saatin kolumdan çıkıp Şükrü'nün arkasından böyle tur atıp balondan düştüğünü gördüm. Arkadaşlar havadayız. Havadayız ciddi ve Kapadokya'dayız. Yani. O saat. Aşağı bakıyorum. Oyunu kesmemem gerekiyor çünkü çok az vaktimiz var ve gerçekten çöp olur o sahne. Aşağı bakıyorum, indirin beni diye repliğim var. Atlayacağım ben diyorum ama saatin nereye düştüğüne bakmaya çalışıyorum. Belden aşağı sarktım aşağı ve dedim ki yani hani Şükrü'ye de bunu söylemem gerekiyor. Hem oynadım hem de dedim ki saat gitti. Tekrar bağırmaya başladım ama hem oyun hem şey. Sonunda Şükrü saati evet getirdi ve saate hiçbir şey olmamıştı. Arkadaşlar o saatin bulunma hikayesi de inanılmaz. Yani şimdi Demet, biz o sırada Flycam çekimlerindeyiz ve ses alınmıyor. Şimdi Demet ama aynı oyunları yapmak durumunda. Şimdi yapıyor işte, yani bir indirin beni falan demesi gerekiyor da Şükrü saat gitti. Ne? Nereye gitti falan. Bir şekilde biz tamamen replikleri değiştirdik. İşte şuraya gitti, iki bacanın arasına falan bakıyoruz, sakın yapma etme falan derken şurası mı falan. Biz bütün koordinatları belirledik oyun sırasında bozmadan oyunu. Evet. Çünkü peri bacalarında hepsi bütün periler birbirine benziyor bacalar. Bir tane baca vardı. Yani. Ondan sonra işte bir arama kurtarma çalışması yaptık falan. Set amirimizi buldu aslında. Ben sadece yön verdim arama kurtarma çalışmasına. Sonra geldik. Ben kendimi karavana kilitledim. Dedim ki ben bunun hesabını veremem. Ağlıyorum karavanda. Çok kötü durumdayım. Şükrü geldi sağ olsun. Dedi ki saat yok. Ama çok kötü oyunculuktu o gerçekten. Evet en kötü oyunculuğum. Çünkü sabah 8.30'du yani. Evet, ve sabah uykusuzluk. 8.30 ve elim cebimde. Yani şurada zaten şöyle bir kabartı var. Belli yani bir şey var orada. Bulamadık Dönüyor dedi. bir de değil mi o Tabii saat? tabii aynen, kalın bir şey. Dedi bulamadım, yok saat yok dedi. Ya şu saçmalama dedi. Evet dedim, hemen bıraktım ben de. Ve bir tane bile çizik yoktu. Evet. Ve Rutkay bana hiçbir şeyini vermedi ondan sonra. Hiçbir şeyini vermedi. İlişkimizin sonu diye. Evet. Böyle yani en garip, en de heyecanlandığımız sahnelerden biriydi.
Zaten zor olan bir sahneye ekstra stres Evet. yüklemiş. Ama inanılmaz bir hikaye Ama kaldı filmin bize. en iyi sahnelerinden biri Çok kesinlikle. O teşekkürler. yüzden Gerçekten bence bütün bunlar onu Süper, yapmış çok yani mutlu yükseltmiş. Sağ olun. Peki devam edelim. Şimdi Aslı ile Kerem bizim ana karakterlerimiz. Evet. Sizin bu karakterlerle en benzeyen özellikleriniz hangileri? Sen söyle Ben mi istersen. söyleyeyim önce? Yani şimdi Kerem spor yapıyor, kendine bakıyor, nasıl giyilmesi gerektiğini biliyor falan filan. Hani ben de biraz dikkat ederim kendi özel hayatımda. O yüzden aslında kendimize verdiğimiz nasıl diyeyim çeki düzen konusunda biz Kerem'le çok birbirimize benziyoruz. Ama Kerem taktik yapan biri, ben taktik yapan biri değilim. Yapamıyorum. İhtiyacım yok dedi. Hiç öyle bir şey değil mi? Beceremem yani. Hani neyse onu söylerim ben her zaman. Olduğum gibi olmaya çalışıyorum. Orada tabii Kerem'den ayrılıyoruz ama yani Kerem'in de bu konuda çok spoiler vermemeye çalışayım. Sonunda geldiği noktada benim aslında hoşuma gitti. Evet. Güzel mesajlar var Çok yani güzel bir karakterin final dönüşümü bence için. de. Yani ben Aslı'ya benziyorum açıkçası. Çok da benzediğimi söyleyebilirim. Fakat şöyle bir şey var. Tabii ki kendi ayaklarının üstünde durma çabası, işiyle de ilgili aslında çok bir hırsı var. O yönümü benzetebilirim çünkü çalışmayı çok seviyor ve çok tutkulu işinde. Ve arkadaşlarıyla olan ilişkileri de benim arkadaşlarımla olan ilişkilerime çok benziyor. Yapar mıydım öyle bir şey arkadaşım için? Yani evet, kendini daha iyi hissetsin ve bütün kadınlara örnek olmak gibi bir, yani tabii ki yaptığı şeyler doğru değil kesinlikle ama herkes kendine değer versin mesajıyla aslında yola çıkılırken bir anda işler tabii onun için de çok garip yerlere gidiyor. Belki bu kadar kendini sorumlu hissetmesi yönü olabilir benzeyen. Ama tabii ki flört aşamasında, ilişki aşamasında, taktiklerde de benzemediğim tarafı daha net görebiliyorum. Mesela daha sabırlı bana göre. Çünkü ben mümkün değil bu kadar sabredip taktik üstüne taktik. Yani hoşlandığını anladığında da taktik. Her şeyde yani. O yüzden orada benzemiyor ama diğer geri kalan, yani hayat enerjisi daha çok bana benziyor diyebilirim. Ve Bunun stili de taktiği zaten diyebiliriz. neredeyse sabrı aslında. Bence de. noktada yani. Bence de. Stili de ekleyelim. Muhteşem Çok teşekkür bir ederim. stil Çok teşekkür var ederim. filmde. Aslı'nın da tabii ki Utku Yazış. Demet'in de. Çok teşekkürler. Peki devam edelim. Şimdi ben hazır ikinizi de yanımda bulmuşken biraz sizi birbirinize sormak istiyorum. Kavga var mı? Şükrü'yle başlayayım. Demet'in ezberi nasıldır? Sahneler akıp gider mi? Yoksa sufle ister mi sürekli? Yok, sufle asla istemez. Demet'in ezberi yani iyidir ama bazen sahneyi baştan da yazabilir yani. Ona hazırlıklı olmanız gerekiyor. Doğaçlama Ki var mı? öyle olduğu zaman da aslında çok da tatlı oluyor. Çünkü Çok teşekkürler yani, Şükrü. Bundan memnun kalman çok hoşuma gitti. hayır çünkü bana da sürpriz oluyor. Ben de o an hani bir şeyler üretmek durumunda kalıyorum ve o an çok doğal, çok organik bir şey çıkıyor. O yüzden yani sufle asla, No. hatta üzerine koymak yani. Teşekkürler. Orada çok disiplinli ve yetkinlikli bir oyuncu aslında. Sen de öylesin. Evet, teşekkür ederim. Peki Sufle o da istemez cevap vereyim. Şükrü'yü de sana sorayım. Sete geç kalır mı? Hiç. Hiç öyle Hızlı bir mı şey. hazırlanır? Hızlı hazırlanır. Çabuk beğenir. Hızlı hazırlanır ama orada sanki hızlı da hazırlanmaz gibi de. Ben çok hızlı hazırlanırım. Öyle diyelim. Sana göre daha hızlı hazırlanır Yok. diyebilir miyiz? Hiç sete geç kalmadı ve gerçekten de zamanda hep sahnedeydi zaten ve çok aşırı disiplinlidir bu arada. Bakma hani benim için hani sufle almaz ezberi iyidir diyor ama kendisi inanılmaz çalışkan biri. Ben çalıştığımı belli eden biri değilim. Ama o çok donanımlı bir şekilde sete geliyor. O yüzden tamamen hazırlık süresinde hazırlanıyor ve sette oluyor. Teşekkür ederim. Sen de öylesin ayrıca. Biz buraya birbirimizi övmeye Evet, geldik. onu diyecektim. Her sorudan sonra birbirinize bir övgü. Sevdim bu şeyi. Peki bu filmin ateşi ve Sevgililer Günü şerefine şimdi bir sorum var size. Sevgililer Günü çok böyle klişelerle dolu bir gündür ya. Evet. Bazıları da okeydir yani severiz. Evet. Ama hangi klişe size yapılsa o gün dersiniz ki ben gitmek istiyorum şu an buradan, hani bu değil. Filme de bir atıf da yapabilirsiniz.
Yani benim aklıma şöyle bir görüntü geldi sen bunu söylediğinde. Sanki böyle yani videolarda izlediğim zaman hoş görünüyor da bana yapılsa hoşuma gitmez. Çünkü mesela düşünün ki eve geldim ve evde her yerde güller var, yerde yaprakları ve o evi ben temizleyeceğim. Karınca bastı o evi. Basıyoruz onların üstüne falan. Hani o bana artık külfet gibi gelir. Gördüğüm an mesela lütfen hiçbir yere dokunma, çıkalım dışarıda yemek yiyelim diyebilirim. Bu hiç dahi yani bir fikir değil. O ev temizleniyor ve en son o evi kadın temizliyor. O yüzden ne olur konforu unutmayalım. Sevgililer Günü hediyesi için ve sürprizi için. Ekstra iş çıkarmayalım Aynen, diyorsun. yormayın. Sen mesela ne hiç hoşuna gitmezdi? Biz bunu daha geçen gün bir arkadaşımla konuştuk. Şimdi benim oturduğum ev itibariyle görüyorum. O ikinci köprünün altına lazerle bir şey yansıtıyorlar. Tamam mı? Seni seviyorum. Yani okunmuyor da onların tam olarak ne olduğu. Yani o bir teknede galiba, bir de dalgalanıyor falan filan. Yani okunmuyor. Sonra da öğrendim ki öyle bir paket satılıyormuş. İşte tam sen tekneden geçiyorsun. Aşkım bak yukarı diyorsun. Orada ne diyor, belirsiz bir yazılar, lazerle bir şeyler falan filan. Evet, pek anlaşılmıyor. Doğru söylüyorsun. Aşkım ne diyorsun falan derken erkek elinde şeyle böyle hani yüzükle. Hani öyle bir şey istemezdim asla. Dram olurdu. Yani o... İstemezdim bırak, hani dram yaşanırdı. Gözüme bir şey kaçtı. Ben tuvalete gitmem lazım. Peki bir de o zaman tam tersini söyleyeyim. Senin için en ideal sevgililer günü nasıl geçerdi? Yani tabii ki böyle el emeği, göz nuru bir akşam olmasını tercih ederim. Küçük altın dese ya. Reşata. Yani böyle ne bileyim evde kendimiz yemek yaparız. Ondan sonra yani güzel bir ortam olur. Hani keyfimize bakarız. Yani orada bir şey olur, emek olur. Öyle bir şeyi ben yaşamayı severim. Yani yılbaşı mı? Sevgililer günü, yılbaşına. Bu kadar reddediyor sevgililer gününü. Şöyle güzel de film açarız falan. Yani öyle bir sıcak bir ortam olmasını isterim. Yoksa öyle hediyeler, şunlar bunlar falan filan çok büyük bir şeye gerek yok. Hani içinden kopan bir akşam yaşanması benim için yeterli. Bu bahsettiğin aslında Kerem'in Aslı'ya hazırladığı akşam günü de bana canlandırdı işte bak, gözümde. orada Kerem için artık dönüşüm zamanıydı. O yüzden yani ben Kerem'in başladığı nokta, neydik ne olduk Kerem için? Başladığı noktadan geldiği noktaya dönüşünü çok seviyorum. Bence de, ben de Şükrü'ye katılıyorum. Çünkü ne kadar bir şeyle uğraşırsa aslında hediyenin... Yani sadece bu arada erkekler kadınlara yapmalıymış gibi o tatta konuşuluyor ama yani genel olarak öyle bir algı varsa da yani çok el emeği bir hediye. Yani bir çerçevede sadece bir fotoğraf bile yeterli ama o incelik bence asıl kıymetli olan. Kesinlikle katılıyorum size. Şimdi farazi bir soru soracağım size. Bu iki opsiyondan hangisi partnerinizle tartışmanıza sebep olurdu? Gibi bir sorum var. Bakalım. Şimdi beraber bir diziyi izlemişsiniz. Belki 3 sezon, 4 sezon. O böyle sizin en yapmayı sevdiğiniz şey. Ama son bölümü çıkıyor dizinin ve siz o gün çalışıyorsunuz. Bu dizinin son bölümünü tek başına sizden habersiz izlemesi mi? Bu çok kırmızı çizgimizdir. Olmaz. Yoksa bu böyle önerdiğiniz hiçbir filmi beğenmemesi mi? İkisi de çok kötü. Korkunç. Yani söylememesi ni tercih edebilirim. Çünkü düşünsene yani hadi onu habersiz izledi. Bana haber vermeden izledi ama bundan sonra izleyeceklerimizle ilgili hiçbir keyif almadığını hissetsem bu çok kötü olur. Evet, ikincisi de zormuş. Ya çok sevmek zorunda değil belki ama en azından ilgileniyor olmasını tabii ki çok... Çılgınca eleştiriyor. Böyle senin en sevdiğin filmlere diyor ben ki... Ben bir de uğraşamam yani bu kadar. Yok o zaman ama zaten 2 saatlik film izleyeceğim. Ayrı yollardayız yani. Aynen. Orası çok belli. Bir de yani hiçbir filmi mi mesela 15 tane film hiçbirini beğenmiyor veya olmaz zaten. O hala ilişkiyi kurtarmaya çalışıyor, farkında mısın? Hayır. Hiçbir filmi mi? Bir tane? Bir tanesi. 7'ye kadar 7'ye kadar tamam. 15 çok. Yani son bölümü habersiz izlemesi de çok yanlış. Onda da spoiler veriyor üstüne. Bir de üstüne. Ama birini seçmelisiniz. Yo, habersiz izlesin ne olur. Benim sevdiğim türe ve filmlere karışmasın. Ya evet, hiçbirini beğenmiyor noktası galiba evet. Çok sert. Değil mi? Çok sert. Olmaz. Peki. Sizce taraflar birbirini stalklamalı mıdır? Ve daha önemlisi karda yürüyüp izini belli etmemek için en çok nelere dikkat etmelidir? Öncelikle stalklarken pozisyonumuza çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani telefonu
güzelce oturulması gerekiyor. Yattığın yerden stalk yapılmaz. Telefon burnuna düşüyor, like'lar olabiliyor, bunlar yaşanıyor. Kesinlikle stalklanmalıdır diye düşünüyorum. Benden nefret etmeyin lütfen. Sizlerin de yaptığını çok iyi biliyorum. Şöyle ama bu hayatımız stalk üzerine dönmeli midir? Tabii ki değil bana göre. Öyle geçmez zaten ama biriyle yeni tanıştığında daha fazla bilgi edinmek için sadece en sevdiği renk ne? Yani inanın tehlikeli değil. Yani oralara girip daha özele girersen zaten oraları ararsan bence her şeyi başlamadan bitirirsin bana göre. O yüzden stalklarken şuna dikkat edilmeli. Uykusuz olmamamız gerekiyor. Algılarımızın çok açık olması gerekiyor ve o telefonu 2 elle tutmamız gerekiyor. Bana göre. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Kesinlikle yani telefon kontrolü konusunda katılıyorum. Ya bir noktaya kadar tabii ki stalklanır, yani stalklanmalı da. Sonuçta karşı tarafı tanıman lazım. Daha henüz yeni tanışıyorsundur. Hani o bir noktaya kadar dediğim o. Artık ilişki başladıktan sonra tabii ki yapmaman lazım öyle şeyler. Nine. Ama yani tabii ki yani nasıl izimizi belli etmeyeceğiz? Hani yanlışlıkla like olmaması lazım. O çok kötü bir şey. Dikkat edeceksin. Yani like attıysan geri çekme onu. Evet. Onu geri çekme. Mertçe kalsın orada. Kesinlikle. Kalsın Diğer türlü orada çok kötü. Yani. Evet. Ama search şeyinden silmeyi de unutmayın. Kesinlikle. Çünkü yanında birine bakmak için açarsan ve ismi çıkarsa işi bozabilir. Kesinlikle. Gözümüzün kenarıyla O hemen bakıyoruz Yani bunu yanımızdaki unutmamamız televizyon. lazım. Bu önemli. Müthiş. Hemen yani yarına bırakmamalısın onu. Hemen çarpıya basacaksın. Doğru. Peki Şükrü, sana bir sorum var. Biraz kıskançlık konuşalım. Kıskanç biri misindir? Yani kıskanç biri değilim. Ama işte bak dediğim gibi bu kıskançlık mevzusu çok hassas bir mevzu. Çünkü genelde o duygu bir kıskandırma taktiğinden sonra geliyor. Yani durduk yere kıskanmazsın. Yani sevdiğinle birlikte zaman geçirmek, hani onunla doyasıya birlikte olmak, o başka bir şey. O kıskanmak demek değil. Ama yani karşı taraftan bir kıskandırma taktiği başladıysa ve ben o kıskanmayı yaşıyorsam hani bir dakika ben bir durup bakarım ya, bir dakika ben neden böyle bir duyguyu yaşıyorum falan diye ben bakarım ve orada bir taktik görürsem ödetirim. Yani o Kıskandırır mısın? kıskandırmam ama yani o benim sevmediğim bir taktik. Yemek yaparım dese ya. Ona yemek yap, havuç atarım ona. O benim yani başvurmasını istemediğim bir taktiktir açıkçası. Ama kıskanma duygusu böyle hani bir kıyastan, böyle bir yetersizlikten gelmiyor mu size? Ama bence en korkunç kıskançlık ya taktik değilse, bir taktik yok ortada ama sende o kıskançlık duygusu geldi diyelim. Anlatabildim mi farkını? Ya anladım, onu da anladım. İşte orada bir Kabul etmek istemiyorum ki şu an. Hiç öyle bir şey Hayır, yok. Bir şey der misin? Eyvah. Yani geldi bana şöyle da. aslında çok tatlı bir kıskanç. Ya ben kıskanç dediğim zaman benim aklıma çok toksik bir şey geliyor. Çok travmatiyim belki. Neler yaşattılar Neler sana yaşadım ben Şükrü? bilmiyorum. Yani o yüzden hani tatlı bir şekilde kıskanıyorsam da bu benim açıkçası hoşuma gider yani. Eğer bir taktik yoksa ortada, gerçekten öyle bir şeyse hoşuma gider. Yani bu Katılıyorum. güzel bir şey. Sen? Yani ben çok kıskanç biriyim. Öncelikle. Mertçe de söylüyorum. Ya yani aslında belki de çoğu insan kadar öyleyim ama ben bunu çok dürüst bir şekilde ifade edebiliyorum. Arkadaşlar ben de dürüst bir şekilde ifade ediyorum, ne olursunuz. Ya kıskanırım. Yani belli edip etmeme şeyim de bir kafam karışabilir. Ama tabii ki bu yüzden kavga çıkartmam ondan bahsetmiyorum ama yani ben erkek arkadaşımı hep benimle olsun. Yani tabii ki insan sakınmaz mı? O zaman niye ilişki yaşıyorsun? Son sorumda da filme geri dönüyorum. Aslı ile Kerem evlenirse o evlilik nasıl bir evlilik olur sizce? Öncelikle çocukların adını taktik koyarlar diye düşünüyorum. Çünkü şimdi filmi bıraktığımız yerden düşünürsek eğer sanki hiç böyle şeyler yapmayacaklarmış gibi hissediyorum ama bir yandan da Kerem'i de tanıyorum. Artık Aslı'yı da Bir tanıyorum. yerden sonra bir başlar bir gelir o ateş. Galiba Kerem bu şakayla karışık o taktiği başlatır. Aslı da bunu çok ciddiye alır ve o şekilde devam eder. Çok bence inişli çıkışlı olur ama sevgisiz bir yerden söylemiyorum. Bence çok da tutkulu olur diye düşünüyorum. Ama kolay olmaz. Yani evlenseler bence kolay olmaz. Yani Kerem reklamcı, Aslan burcu, o dediği gibi duramaz yani. Küçük oyunlar yapmak ister. Tamam çok aşık ama bir noktadan sonra da şimdi ne yapsak gelir ve bir şey yapmak ister. Orada da yani Aslı da durmaz.
Yok. Ya, çok tatlı bir ilişki olur. Durmaz. Ya, çok heyecanlı bir ilişki olur. Orası kesin. Evet, evet. Ya, çok da tutkulu olur. Yüksek bir ilişki Yüksek olur. bir şey olur. Ama her açıdan yüksek olur yani. Evet aynen öyle. Ama keyifli olurlar diye düşünüyorum. Pozitif. Bence de. Demet, Şükrü, bu keyifli sohbet için ikinize de çok teşekkür ediyoruz. Sizi de biraz daha yakından tanıma fırsatı bulduk. Kapanmadan önce söylemek istediğiniz bir şeyler varsa son cümlelerinizi alalım. Valla eğlenmek, gülmek istiyorsanız, yapacak başka programınız da yoksa filmimizi izlemenizi öneririz. Umarım beğenirsiniz. Çünkü biz gerçekten çok mutlu bir aslında hatıra bıraktık. İnşallah beğenirsiniz. Çok keyifli vakit geçirmek isterseniz biz 11 Şubat'tan itibaren Netflix'teyiz. Görüşmek üzere. Bir sonraki bölümde farklı moderatör, konu ve konuklarla kaldığın yerden görüşmek üzere.